Amerika Birleşik Devletleri Deniz Harp Lojistiğinde Yunan faktörü. İkinci Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel lojistik gereksinimleri, tarihin en büyük deniz taşımacılığı seferberliğini ortaya çıkardı. Amerika Birleşik Devletleri, savaşın ilerleyen yıllarında Liberty ve Victory sınıfı, efsane kuru yük ve T2 sınıfı tankerlerle rekor sayılacak zamanda devasa bir filo yarattı. Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam gemi inşa kapasitesi 1943'te zirve noktasına ulaşmış ve o yıl boyunca tüm sınıflardan toplam 2700'den fazla askeri ve ticari gemi teslim edilmiştir. Bu sayı dünya denizcilik tarihinde tek bir yıl içinde üretilmiş en büyük gemi filosudur. Dünya tarihindeki zaman rekoru. Liberty, Victory ve T2 tankerlerinin yapım süreleriyle tonajları birlikte değerlendirildiğinde savaş dönemi Amerikan gemi inşasının ölçeği daha iyi anlaşılır. 10.000 deadweight ton kapasiteli Liberty gemileri ortalama 30 ila 45 gün içinde inşa ediliyor, rekor olarak 4 gün 15 saatte tamamlanan bir gemiyle hız sınırlarını zorluyordu. Daha gelişmiş makine ve kazan sistemlerine sahip 15.200 deadweight ton kapasitesine sahip Victory gemileri ise genellikle 60 ila 70 günde inşa ediliyor, bazı tersanelerde süre 55 güne kadar düşüyordu. Büyük petrol tankerleri olan 16.500 deadweight ton kapasiteye sahip T2 sınıfı gemiler ortalama 70 ila 90 gün arasında tamamlanıyor, yoğun üretim dönemlerinde bu süre 55 güne inebiliyordu. Bu üç gemi tipi kısa sürede büyük tonajlı taşıma kapasitesi yaratılması sayesinde müttefiklerin savaş boyunca ihtiyaç duyduğu yük, yakıt ve malzemenin kesintisiz biçimde akmasını sağlayarak zaferin lojistik temelini oluşturdu. Sadece 1943 yılı içinde Amerika Birleşik Devletleri tersanelerinin günde ortalama 8 ila 10 gemi tamamladığı hesaplanmaktadır. Bu aşırı üretim hızı savaşın seyrini lojistik üstünlük yoluyla belirleyen ana faktör olmuştur. Sonuç olarak Liberty gemileri yük ve malzemenin, Victory gemileri hassas ve yüksek öncelikli sevkiyatların, T2 tankerleri ise savaşın yakıtının taşınmasında rekor hızda inşa edilerek müttefik zaferinin altyapısını oluşturmuştur. En zorlu cephe, Pasifik. Lojistik seferberliğin en büyük payını Pasifik cephesi aldı. Bu cephe, tarihin en geniş coğrafyaya yayılan deniz lojistik gayretini gerektirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik'te savaşabilmek için ihtiyaç duyduğu her şeyin tamamı deniz yoluyla taşındı. Pasifik'te bir kıtanın içindeki demiryolu veya kara nakliye sistemine benzer bir altyapı bulunmadığından denizden taşındı. Bu durum Pasifik cephesini lojistik açıdan savaşın en maliyetli ve en karmaşık alanı haline getirdi. Pasifik'e taşınan toplam yük, çeşitli kaynakların hesaplamalarına göre 1941 ila 1945 arasında 50 binden fazla deniz yolu seferiyle yaklaşık 46 milyon ton seviyesine ulaştı. Bu yükün ezici çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri Donanması'nın lojistik kurumu olan US Navy Service Force, SERPAC ile Amerika Birleşik Devletleri Ordusu'nun nakliye teşkilatı Army Transport Service tarafından taşındı. Savaşın ilerleyen aşamalarında filo büyüdükçe Amerika Birleşik Devletleri özellikle 1943'ten sonra ticaret gemilerini de askeri nakliye sistemine entegre ederek yüzlerce sivil ticaret gemisini donanmanın hizmetine katmıştır. Dış destek filoları. Özellikle savaşın ilk yıllarında yani 1942 ve 1943 başında Amerika Birleşik Devletleri dev bir filo inşa etmeye başlasa da Amerikan kuvvetlerinin ayakta kalmasını sağlayan en kritik unsurlardan biri müttefik ve tarafsız ülkelerin ticaret filolarıydı. Bu çerçevede Yunanistan, Norveç, Hollanda, Kanada, Danimarka ve İngiliz Milletler Topluluğu filoları
hem Atlantik hem Pasifik ikmal hatlarında Amerika Birleşik Devletleri'nin en yakın lojistik ortakları haline geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan arasındaki ticaret filoları işbirliğinin geçmişi de bu döneme dayanır. Yunan gemi kayıpları. Yunan filosunun büyük bölümü savaşta gerek Atlantik gerekse Pasifik harekat alanlarında Amerikan ve İngiliz donanmalarına hizmet etmek üzere kiralama üzerinden görev yaptı. Yunan bayraklı gemiler mühimmat, yakıt, erzak, inşaat malzemesi ve Lend-Lease ödünç kiralama kapsamında gönderilen askeri yardımların taşınmasında önemli bir rol üstlenmişti. 1939'da yaklaşık 4,8-5 milyon deadweight tonluk kapasiteye sahip olan Yunan filosu, dünya Trump tarifesiz taşımacılığında ilk 3 oyuncudan biriydi. Ancak savaşın başlamasıyla birlikte kiralama üzerinden Amerika Birleşik Devletleri hizmetine giren gemiler Atlantik konvoyları, Murmansk hattı, Akdeniz'deki Alman-İtalyan hava saldırıları, Alman denizaltıları taarruzları ve mayın tehdidi nedeniyle filo çok kısa sürede ağır kayıplar verdi. Savaş boyunca yaklaşık 2200 Yunan ticaret gemisi kaybedildi. Bu kayıpların toplam tonajı 3,5 milyon deadweight ton civarındaydı. Yunan ticaret filosunun %80'i batmıştı. Yaklaşık 2500 Yunan ile 20 bin bu gemilerde çalışan Filipinli, Hintli, İngiliz, Norveçli, Mısırlı ve Karayipler'den gelen denizciler boğularak öldüler. Bu rakamlar Yunan ticaret filosunun oransal olarak savaşın en ağır kayıplarından birini verdiğini ve neredeyse tamamen yok olduğunu gösterir. Genel olarak değerlendirildiğinde savaş sırasında Anglo-Sakson devletlerin ticaret filoları ile Norveç, Danimarka ve Hollanda'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne sağladığı ulaştırma katkılarının gerisinde olsa da Yunan deniz ticaret filosunun neredeyse tamamına yakınının kaybedilmiş olması önemlidir. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş sonrası dönemde Yunan armatörlerine Liberty gemilerini uygun kredi koşullarıyla devretmesi de bu ağır kayıpların tanınması ve Yunan denizciliğinin yeniden kurulmasına verilen stratejik bir destek olarak değerlendirilmelidir. Günümüzde Amerikan Deniz Harp Lojistiği. Amerika Birleşik Devletleri donanması 1. Dünya Savaşı'nda bir yıl içinde 282 gemiden 1378 gemiye, 2. Dünya Savaşı'nda ise 6000 gemilik bir güce ulaşmıştı. 2. Dünya Savaşı'nda 6000 geminin yaklaşık 5000'e yakını yardımcı gemiydi. Bunların yarısından çoğu harp lojistiğine yönelikti. Bugün Amerika Birleşik Devletleri donanması 293 muharip gemiye sahiptir. Bu durumda iki cepheli bir savaşı dahi yürütmesi mümkün değildir. Daha önemlisi Amerika Birleşik Devletleri bugün bırakalım Pasifik'i, Atlantik cephesinde dahi kendi imkanlarıyla deniz köprüsü, Sea Lift kuramayacak durumdadır. Halbuki 1945'ten 21. yüzyıl başına kadar Amerika Birleşik Devletleri donanması Soğuk Savaşı sadece üstün teknolojisiyle değil, lojistik yetenekleriyle kazanmıştı. Tankerler, ağır yük gemileri, ro-ro'lar ve on binlerce denizci Amerikan askeri gücünün intikal gücü olmuştu. Ancak bugüne gelindiğinde bu sistemin çöküşün eşiğinde olduğunu görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ticaret filosu tarihinin en düşük seviyesindedir. 1950'de büyük tonajlı 1000'i aşkın Amerika Birleşik Devletleri bayraklı ticaret gemisi bulunurken bugün 80'in altına düşmüştür. Bunun temel nedenlerinden birisi Kabotaj Kanunu, Jones Act'in yenilenmeyi engelleyen bir duruma gelmiş olmasıdır. 1920 tarihli yasa, kıyı taşımacılığını sadece Amerika Birleşik Devletleri yapımı, Amerika Birleşik Devletleri bayraklı ve Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı mürettebatlı gemilere zorunlu kılarak rekabeti ortadan kaldırmış, tersaneleri küresel rekabetten koparmış, Amerika Birleşik Devletleri bayrağını dünyanın en pahalı işletme rejimlerinden biri haline getirmiştir. Sonuçta armatörler Amerika Birleşik Devletleri bayrağından kaçarak Liberya,
Marshall Adaları ve Panama bayraklarına yönelmiştir. Yani Amerika Birleşik Devletleri kendi mevzuatı yüzünden küresel lojistik damarlarını köreltmiştir. Diğer yandan asli görevi harp lojistiği olan Askeri Deniz Ulaştırma Komutanlığı filosunun 130 gemisinin çoğunluğu yaşlanmış durumdadır. Hazır yedek filo ise 46 gemiyle çalışamaz hale gelmiştir. Her iki filonun çalışabilirlik oranı düşüktür. Mürettebat havuzu daralmış, eğitimli denizci kıtlığı kronikleşmiştir. Bu filolar ortak olarak bugün tek seferde 2 ila 3 ağır tugay, 100 bin araç, 120 bin TEU, 450 bin ton yakıt ve 250 bin ton mühimmat kuru yük taşıyabilir. Pasifik'te ihtiyacın bir yılda 15 milyon ton civarında olacağı düşünülürse durumun vehameti anlaşılır. Amerika Birleşik Devletleri'nin 293 gemisinin sadece 200 kadarı dünya çapında tüm okyanuslardayken Pasifik'te 355 gemisi olan Çin'e karşı kaç gemi ayırabilecektir? Diğer yandan askeri konvoylar oluşturabilmek için Çin'in 5500 devlet gemisi varken bu sayı Amerika Birleşik Devletleri için 176 gemidir. Pasifik Harekatı'nın zorluğu. Mesafelerin Pasifik Okyanusu'nda Atlantik geçişli intikallere kıyasla 4 ila 6 kat daha uzun olması, Amerika Birleşik Devletleri askeri gücünü lojistik açıdan Çin karşısında dezavantajlı bir konuma sokuyor. Bu alanda Avrupa, Baltık ve Akdeniz'de olduğunun aksine ülkeler birbirine çok uzak. Aralarında binlerce millik büyük deniz geçişleri var. Özellikle yüksek yoğunluklu bir savaşın gerektirdiği günlük 200 ila 300 bin tonluk kargo akışını sağlayacak imkan neredeyse ortadan kalkmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin en yakın müttefikleri Japonya, Güney Kore ve Avustralya'nın uçak, helikopter ve savaş gemileri için çok yoğun motorin ve jet yakıtına ihtiyaç var. Bunun tek kaynağı Amerika Birleşik Devletleri. Böylesine önemli bir savaşta Hürmüz Boğazı'nın da kapanacağı ve İran'ın Amerika Birleşik Devletleri karşısında yer alacağı, dolayısıyla Suudi Arabistan Amerika Birleşik Devletleri yanında yer alsa bile muhtemelen kapanacak Hürmüz Boğazı'ndan dolayı Asya'ya Körfez'den deniz yoluyla yakıt transferinin imkansıza yakın hale geleceği kaçınılmaz sonuç olacaktır. Bu durumda en emniyetli petrol nakliyat hattının Amerika Birleşik Devletleri'nin batı sahilleriyle müttefikleri arasında olacağı bellidir. İşte bu nakliyatı sağlamak için çok yoğun tanker filosuna ihtiyaç vardır. Diğer yandan Pasifik cephesine intikal ettirilecek ağırlıklar, silah ve mühimmatla diğer ikmal malzemeleri için yoğun genel yük ve konteyner gemilerine de ihtiyaç olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri kime başvuracaktır? Bugün dünya deniz ticaretinin omurgasını 3 ülke oluşturuyor. Yunanistan, Çin ve Japonya. UNCTAD verilerine göre Yunanistan 398 milyon deadweight tonla dünya tonajının %16,4'ünü, Çin 347 milyon deadweight ton ile %14,4'ünü, Japonya ise 241 milyon deadweight tonla %9,9'unu kontrol etmektedir. Toplamda 3 ülke dünya ticaret filosunun %40'ından fazlasını yönetmektedir. Dünya ticaretinin %80'i deniz yoluyla taşınırken enerji nakliyatı, konteyner taşımacılığı, dökme yük hareketi ve LNG trafiği bu üç ulusun ellerindedir. Özellikle Yunan filosu harp lojistiği için önemli olan tankerlerde dünya pazarının %30'unu, konteyner taşımacılığında %10'a yakınını kontrol etmektedir. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi donanmasının bile yakıt ikmalini sağlamakta zorlanacağı bir savaş ortamında dünyanın en kritik akaryakıt taşıma gücü Yunanistan'ın elindedir. Bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri geçmişte olduğu gibi yeniden Yunanistan ve diğer kolay bayrak Flag of Convenience ülkelerinin ticaret filolarına başvurmak zorunda kalacaktır.
Bugün dünden farklı. Bugün Yunan gemilerinde çalışanların büyük çoğunluğu Yunan değildir. Çoğunda kaptan ve çarkçıbaşı Yunandır. Ancak gemi personelinin sadece %15'i Yunandır. Geri kalanlar Filipinli, Mısırlı veya Hindistan uyrukludur. Benzer şekilde Yunan sahipli gemilerin yalnızca %15'i Yunan bayraklıdır. %85'i Liberya, Marshall Adaları, Bahama, Malta, Panama gibi kolaylık bayraklarındadır. Dolayısıyla olası bir Amerika Birleşik Devletleri Çin savaşında, İkinci Dünya Savaşı'nda boğularak ölen 2200 Yunan denizcisinin yerine bu kez Yunan kaptan ve başçakçı ile birkaç Yunan gemici dışında çoğunluk Filipinli, Mısırlı veya Hintli denizci ölecektir. Böyle bir Amerika Birleşik Devletleri Çin savaşında Yunan armatörlerin nasıl davranacağı sorusu yalnızca ticari kaygılarla değil, jeopolitik baskılar, finansal bağımlılık, sigorta mekanizmaları ve büyük güçler arasındaki stratejik ilişkilerle şekillenecektir. Bugünün yapısına baktığımızda Yunan ticaret filosunun çok büyük bir kısmı Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere merkezli finans, sigorta ve hukuk sistemine entegre durumdadır. Yunan armatörlerin gemi finansmanı New York ve Londra bankalarından sağlanmakta, sigorta düzenlemeleri Lloyds ve OFAC uyumlu yapılarla yürütülmekte, navlun piyasasının tüm fiyatlaması dolar sistemi içinde işlemektedir. Bu nedenle Yunan ticaret filosunun Amerika Birleşik Devletleri baskısı altında Pasifik harekat alanında kiralanmaları büyük olasılıktır. Yunanistan'ın NATO üyesi olmaktan öte Suda, Dede Ağaç, Larissa, Skiros gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki en kritik üslerine ev sahipliği yapması da Yunan armatörlerin gelecekteki büyük güç çatışmasında doğal olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlanacağını gösterir. Söz konusu armatörlerin gemilerini savaş bölgesine gönderme konusundaki karar verme süreçleri biraz daha karmaşıktır. Armatörün temel refleksi fırsat ile risk arasındaki dengeye bakmaktır. Savaş durumunda sigorta primleri onlarca kat artacağından Yunan armatörlerin cephe hattına ancak Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet garantisi sağlaması halinde yönelebileceği açıktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin konvoy koruması, devlet destekli charter kontratları ve savaş risk sigorta yükümlülüklerini üstlenmesi halinde Yunan filosunun önemli bir bölümü Amerika Birleşik Devletleri ordusunun lojistik omurgasına dönüşür. İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi devlet garantisi ve donanma koruması sağlanırsa Yunan filosu savaş bölgesine girmekten kaçınmaz. Ancak bugün Amerika Birleşik Devletleri donanma koruması sağlayacak seviyede savaş gemisi sayısına sahip değildir. Değil ticari konvoylar, uçak gemisi darbe gruplarına bile savaş gemisi tahsisinde zorluk çekmektedir. Diğer yandan bir kritik alan kolaylık bayraklarıdır. Bu bayrakların neredeyse tamamı Amerika Birleşik Devletleri'nin doğrudan ya da dolaylı kontrol alanındadır. Sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri Çin savaşında Yunan ticaret filosunun davranış kodu büyük oranda bellidir. Armatörler ekonomik çıkar, sigorta baskısı, yaptırımlar ve finansal bağımlılık nedeniyle büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri tarafına hizmet eder. Kolaylık bayrakları Amerika Birleşik Devletleri'nin baskısı altında Çin'e kapanır. Yunan bayraklı sınırlı sayıdaki gemi ise NATO uyumlu görevlerde kalır. Yunan-Amerika Birleşik Devletleri Deniz İşbirliği 18 Mayıs 2022'de Yunan Dışişleri Bakanı Dendias ile Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Blinken arasında görüşülen ve deniz çevresini koruma girişimi gibi masum ifadelerle sunulan anlaşma, gerçekte Yunan filosunun gelecekteki Amerikan savaş lojistik zincirine entegre edilmesi anlamına geliyordu. O günden bu yana Nisan 2025'te Amerikan Kongresi'nden geçen Amerikan, Yunan, İsrail, Doğu Akdeniz terörle mücadele ve deniz güvenliği ortaklığı yasası ile artık Türkiye'ye karşı bir ittifak formatı yaratmışlardır. Bu çerçevede 2022
ve 2025 anlaşmaları kapsamında artan Amerika Birleşik Devletleri-Yunan ilişkileri, gelecekte Yunan armatörlere Yunan bayraklı gemilerle olmasa da Amerika Birleşik Devletleri kontrolündeki kolaylık bayrağını taşıyan gemilerin Pasifik harekat alanında kullanılması için baskı yapabileceğini söyleyebiliriz. Bu gemiler battığında ölenler çoğunlukla Filipinliler, Mısırlılar ve Hintliler olacaktır. Gemi sahiplerinin zararlarını gerek sigortadan gerekse Amerika Birleşik Devletleri fonlarından karşılayacağı açıktır. Ancak ölen ucuz kan ülkeleri için aynı şeyi söyleyemeyiz. Diğer yandan İkinci Dünya Savaşı'nda konvoy harekatına her türlü savaş gemisi refakatini veren Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kez aynı desteği vereceğini söylemek zordur. O nedenle denize çıkanların pek çoğu geri dönmeyecektir. Zira Amerika Birleşik Devletleri refakat gemisi verecek durumda değildir. Kısacası Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik'te durumu vahimdir. Bırakalım savaş durumunu, Amerika Birleşik Devletleri değil müttefiklerine yönelik barış ve kriz durumu taşımacılığını, kendi koruması ve egemenlik alanında bulunan Pasifik'teki varlıkları arasında taşımacılık sorunları ile karşı karşıya. Zira Amerika Birleşik Devletleri karasuları arasında sadece Amerikan bayraklı gemiler çalıştığından Guam, American Samoa, Kuzey Mariana Adaları, Wake Adası, Midway Adası arasında ancak ayda bir ya da iki Amerikan bayraklı ve Amerikan personelli ticaret gemileri ulaşım olanağı sağlıyor. Bu da Pasifik'teki büyük hesaplaşma için yetersiz. Sonuç: bugün Pasifik'in geleceğini belirleyecek asıl mesele kimin daha çok gemiye, daha çok lojistik kabiliyete ve daha çok denizciye sahip olduğudur. Savaşın kaderi artık süper silahlardan çok, yakıtı, mühimmatı ve ikmali zamanında Pasifik'in diğer ucuna ulaştırabilmektir. Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'nda lojistikle kazandığı üstünlüğü bugün kendi elleriyle yok etmiştir. Bir zamanların 1000'den fazla ticaret gemisine sahip devi bugün 80 geminin altına düşmüş, konvoy refakati verecek savaş gemisi sayısı bile sınırlı hale gelmiştir. Bu nedenle olası bir Amerika Birleşik Devletleri-Çin çatışmasında Washington'ın tek seçeneği vardır. Tıpkı 1940'larda olduğu gibi başta Yunan filosu olmak üzere müttefik devlet armatörlerine yeniden sarılmak. Burada da akla ilk gelen Yunan filosu olacaktır. Zira dünyanın en büyük filosudur. Ancak bu kez tablo farklıdır. Yunan bayrağı yok denecek kadar azalmış, gemiler Liberya, Marshall Adaları, Bahama, Malta, Panama bayrağı taşırken Filipinli, Hintli ve Mısırlı denizcilerle dolmuştur. Armatörler Amerika Birleşik Devletleri'nin finans, sigorta ve hukuk sistemine göbekten bağlıdır. Diğer yandan 2022'de Blinken-Dandias görüşmelerinden başlayıp 2025 Doğu Akdeniz Güvenlik Yasası ile derinleşen yeni Amerikan-Yunan ekseni, Yunan deniz ticaret filosunu şimdiden Amerika Birleşik Devletleri'nin gelecekteki lojistik zincirine eklemlemiştir. Baskı anında Yunan armatörün yönü bellidir. Kredi New York'tan, sigorta Londra'dan geliyorsa, gemi de Amerika Birleşik Devletleri'nin talep ettiği yere gidecektir. Gemi sahibi parasını alır, kayıp sigortadan karşılanır. Fakat gemi battığında ölecek olan geçmişin 2200 Yunan denizcisi değil. Bu kez Filipinli, Mısırlı ve Hintli denizciler ucuz kan olacaktır. Acı gerçek şudur ki Amerika Birleşik Devletleri dev Pasifik coğrafyasında artık kendi lojistiğini bile taşıyamayacak haldedir. Guam'dan Midway'e, Amerikan Samoa'sından Mariana Adalarına kadar kendi karasuları arasında dahi ayda bir gemi zor gönderen bir sistem nasıl olur da Pasifik'te milyonlarca tonluk bir harp lojistik akışını yönetebilir? İşte bu zafiyet Amerika Birleşik Devletleri'ni yeniden Yunan filosuna mahkum edecektir.
Ancak bu kez 1940'ların aksine Amerika Birleşik Devletleri'nin konvoy koruması verecek gücü yoktur. Denize çıkacak her geminin geri dönmeme ihtimali bugünden görülebilmektedir. Sonuç olarak Amerika Birleşik Devletleri büyük bir Pasifik Savaşı'na girerse hükmeden değil, talep eden tarafta olacaktır. Lojistiğini Yunan filosuyla kapatmaya çalışacak, bedelini ise az gelişmiş ülkelerin denizcileri canlarıyla ödeyecektir. Pasifik'in dev dalgaları arasında kaybolacak olan sadece gemiler değil, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin efsanevi lojistik üstünlük miti olacaktır. 29 Kasım 2025 tarihinde Beşiktaş büyük bir vefaya imza attı. Kumpas davalarda hedef alınan ve cezaevinde kansere yakalanarak 10 yıl önce 52 yaşında kaybettiğimiz Tuamiral Cem Aziz Çakmak'ın adı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi kararıyla Beşiktaş Dikilitaş'taki parka verildi. Ailesi, sınıf arkadaşları ve sevenleriyle birlikte açılışta hazır bulunduk. Konuşmamda da ifade ettiğim gibi Cem 3 şeyi duyguyla severdi. Vatanı, Bahriyesi ve Beşiktaş'ı. Bugün bu 3 duygu gökyüzünde birleşti. Türkiye'de ilk kez kumpas davaların bir şehidi böylesine görünür bir yerde onurlandırılıyor. Gönül isterdi ki bu ismi bir savaş gemisine verelim. İnanıyorum ki o günlerde gelecek. Bu adım hem hukuki hem kamusal hem de ahlaki boyutuyla büyük bir mesajdır. Onları unutmuyoruz. İsimlerini en güzel yerde yaşatıyoruz. Mümtaz Amiral, donanmanın kutup yıldızı sevgili kardeşim Cem Çakmak'ın ruhu şad, rotası cennet olsun. Cem Gürdeniz. Rehberimiz ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz bayrak açtı. Ya